Puerto Madryn'i terk ediyoruz. Terk ediyoruz. Gerçekten o kadar bunaldık. Bagaj verirken o çok ağır diyor, bahşiş istiyor adam. Yani bunun kaybolmasını istemezsiniz herhalde gibilerinden yaklaşıyor. Çünkü herkes bahşiş veriyor. Önümüzdekiler Avrupalıydı çünkü. Onlar için bahşiş vermek kolay. Öyle diyelim. Burada genel olarak gördüğümüz, şimdiye kadar Güney Amerika'daki en milliyetçi insanların burada olduğunu gördük. Kuzeye gidince nasıl olacak bilmiyoruz. Karşılaştığımız her şey. Dalga geçer gibi konuşuyorlar. Biraz kibirliler, çok milliyetçiler. Hele de İspanyolca konuşmuyorsanız. Yani konuşuyoruz ama çat pat konuşuyoruz. Evet, onlar Güzel İspanyolca değil. konuşmuyor ama onlar İspanyolca dersleri alıyorlar. Çünkü Arjantince konuştuklarını söylüyorlar. O kadar şeyler yani. İspanyolca değil, biz Arjantince konuşuyoruz diyorlar. Biraz rahatsız olduk buradan. Şimdi artık bakalım kuzeye gidince neler yaşayacağız. Ama yani bizi ağırlayan kişi çok iyi bir aileydi. O yüzden onlarla çok iyiydik. O yönden şanslıyız. Evet. Bugün maç zamanı. Yeni geldik, yeni uyandık. Sabah 6.30-7 civarı buradaydık. Kalktık maç sesiyle. Şimdi içeride maç izleyeceğiz. Bir de burada size bahçede göstermek istediğim bir şey var. Burada marihuana ekimi serbest gibi bir şey. Aslında medikal ruhsat alanlar yapabiliyor diyorlar ama bütün evlerde marihuana ekiyorlar. Burada aynı şekilde bayağı bir marihuana var. Bunlar sonbahar civarı filizlenmeye başlıyormuş, meyve vermeye başlıyormuş. Yani 5 ay sonra falan filiz verilmiş. Şöyle. Ben Arjantin'de marihuana ekmeyen görmedim. Başıma neler geldi ben söyleyebilir miyim? Bugün Dünya Bomboş Kupası. sokaklar. Ayrıca Sokaklar bomboş. bomboş. Şu anda Beni maç dışarı ilk yarı yolladılar. bitti. Tamam mı? Ben maç izlemiyorum diye dışarı yolladılar. Ezgi hadi cips, kola bir şeyler al geldi. Tüm marketler kapalı. Zaten hiçbir yer alkol satmıyor. Kime sorarsanız sorun herkeste bir stres. Böyle gol olunca 2 tane gol atıldı. Herkes çıktı bağırdı. Çığlık atıyor. Üstüme atladı birisi. Sarıldı bir kadın. Ben evdeydim o Kocasına- sırada. Neler yaşamış Ezgi bilmiyorum. Ya, evet, Sonra çok... beni yanına aldı. Evet, Dövmeye gittim. artık tek başıma çıkmayacağım maç günü bir daha olursa. Sormayın ya. Gerçekten sormayın. Ne başına gelmiş ben tam olarak anlamadım. Bir tane kadına sordum. Kadın bana sarıldı. Ne dediğini anlamadım. Kocam dedi Türklerle mi çalışıyor dedi. Ataları Türk mü dedi. Anlamadım. Yani Yani çok şey yaşamış. evet, Sadece 10 dakikada Ezgi'yi gönderdik. Hata etmişiz. Arjantin'i Evet. böyle bilmezdik. yok bilmezdik. Vamos, 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 vamos. Arjantin 3. golü de attı. Burada köpekler bile susmuyor şu anda. Rompa, rompa, rompa. Vamos, Dibu. Sí. Kamera ne oluyor kamera? Korkuyorum ya. Korkuyorum bu tepkilerden arkadaş. Dünya Kupası sonucu açıklandı arkadaşlar. Dışarı çıkıyoruz. Evet. Ezgi coştu ya. Valla Dur artık ben de bağıracağım ya. Herkes korna çalıyor. evet, şu anda Monumento'ya doğru gidiyoruz. Bir anıt varmış, orada toplanacaklarmış galiba. Umarım başımıza bir şey gelmez kamera. Bunlar bayağı delirdiler. Evet Çok ya, mutlular. bilmiyorum, yenilseler bir türlü, yenseler bir türlü, iki türlü de merak ediyordum. Yendiler. Yani bekliyorduk zaten. Bekliyorduk zaten bu sonucu. Onlar için mutluyuz. Arjantin için selam olsun. Ne diyelim? Kim kazanırsa mutlu olurduk herhalde. Evet. Evet, meydana geldik. Meydanda kutlamalar varmış. Burası merkez. Kupa satıyorlar. Kupa değil onlar. Ne? Bir heykel satıyorlar, bilmiyorum. Neyse.
Fransa maçı, Dünya Kupası maçı vardı. Bugün başımıza gelenler biraz komikti. Daha doğrusu Arjantin'e geldiğimizden beri milliyetçilik gördük ama bakışlar, davranışlar çok farklıydı burada. Evet, bize Arjantin'i çok övmüşlerdi gelmeden. Biz de çok merak ediyorduk Arjantin tangosu, Arjantin müziği. Ne yazık ki buraya kadar Arjantin tangosu veya müziğiyle pek tanışamadık. Hani insanlardan küçük küçük müziği hakkında tiyolar aldık ama Buenos Aires'e geçmeyi bekliyoruz tango. Burası da Buenos Aires'e bağlı bir yer. Hala göremedik öyle yine bir şey. de göremedik. Maç dışında hiçbir şey göremiyoruz. Tamam, futbol maçı aslında vardı. 35 seneden sonra bu Dünya Kupası'nda Arjantin'in tekrar oynayıp böyle bir maçı tabii alması. çok önemli, çok güzel bir şey ama olanlar pek bizim hoşumuza değil, evet. gitmedi. Bugün mesela İki restoranda bizi almadılar. Arjantinli olmadığımız için kapalı dediler. Herkes yemek yiyor dedik. Hayır, kapalı giremezsiniz dediler. 2 yere almadılar ve bakışlar çok garip bize bakışlar yani. İyi düşünmeye çalışıyoruz. Arjantinli gibi saçlarımı kestirdim falan. İyi düşünmeye çalışıyoruz. Belki de gerçekten dolmuştur, kalabalıktır diye ama içeride masa vardı. Bugün olan maçta Martinez'in, kalecinin hareketi. Evet, payı cinsel organına doğru tutup bayağı cinsiyetçi bir hareketle. Evet. Dünya seviyesizleşiyor ya. Yani ben bu ezilen halklar yok Fransa'ya karşı Arjantin tutalım gibi bir taraf olmak gerekiyorsa eğer böyle bir taraf olurdum belki ama burayı görünce, insanları görünce bu taraftarlığı, bu holiganlığı, bize karşı yapılan muameleyi yani şaşırdım ve umutlarım daha da azaldı. Evet, bir de burada tabii Türkiye'nin coğrafik konumunun nerede olduğunu bilmiyorlar. Türkiye'yi haberlerden okumuşlar, biraz maço diye adlandırıyorlar ama bugün Martinez'in yaptığı şey maçoluğun ilerisine gidiyor. Yani çok cinsiyetçi bir hareket, gerçekten kınıyoruz. Yani sadece kınama değil, burada izlediğimiz, gördüğümüz kişiler arkasına bayrağı alıp veya işte gol attığı zaman yürüyüşün değişmesi veya işte birçok şeye şahit olduk. Yani o kadar önemli şeyler var ki bu bir ülkenin veya kazanılan bir kupadan daha ötesi aynı zamanda. Yani hani insanlar bu bir siyaset değil, siyasete karıştırmaması gerekiyor deseler bile aynı zamanda bu bir sembolik bir süreç. Bizim istediğimiz Arjantin edebiyatından konuşalım, müziğinden konuşalım, dansından konuşalım. Arjantin kültürünü oluşturan birçok etmen var. Futbol da var ama bunlardan bir tanesi futbolda, mate de var aynı zamanda. Bir tek futbol ve mate değil. Yani geldiğimizden beri iki şey duyduk. Tamam, belki Dünya Kupası'na denk geldik. Evet, futbol o yüzden dolayı desek de mate. Sürekli mate konuşuluyor. Yani mateyi çok sevdik. Mateyi yanımızda mate taşıyoruz, içiyoruz. Ama sürekli mate konuşulması, mate gösterilmesi bu biraz hoş kaçmıyor aslında. Sadece mate değil. Yani kendi ülkeleri hakkında şu kadar kötü bir şey söylemiyorlar. Hadi tamam söylemesinler de arkadaş bütün hareketlerinde, bütün tavırlarında belli ve dediğim gibi bugün dışarı çıktığımız zaman yani biz Bolivya'da böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bize yan gözle bakmadılar veya rahatsız edici bir tavır sergilemediler. Bolivya bizim göz bebeğimiz arkadaşlar. Yani Bolivya bizim mesela, göz bebeğimiz oldu insanlar. Evet. Mar del Plata'da yani yolda, restoranda, orada burada oturduğumuz zaman kesinlikle bir gerginlik oluşuyor bende. Yani bakışlarda, şeylerde vesairede bu Dünya Kupası maçlarında daha da ayyuka çıktı. Yani bugün daha çok tabii fanatik bir topluluğu gördük. Bebeğinden gencine, yaşlısına kadar. Çünkü bebeği diyorum size 2 yaşında, 1 yaşında çocukların üstünde üniformalar var. Dünya Kupası olması, onları buradan tebrik ediyorum. Çok güzel bir şey. Tabii böyle bir zamanda burada olmak da bizim için büyük bir şans. Evet. Ama tabii davranışların daha farklı olmasını beklerdik. Keşke. Özellikle restorana alınmamamız gerçekten iyi mi düşünelim, kötü mü düşünelim? İyi mi düşünelim? Hala tarafını göremiyorum. Hala iyi düşünmeye çalışıyorum ben bazen de. Evet, pek hoş değildi. Evet, şehrin merkezindeyiz. Arkamızdaki de oyuncak satıyorlar. Bugün Christmas olduğu için galiba çocuklarına oyuncak alacaklar. Bayağı oyuncakçılarda sıra var. Şurada da bir goril var ya. Burada bir goril var, evet. Ezgi paltolu giyer misin üzerine? Donuyoruz bu arada, rüzgarda uçacağız. Ezgi hasta ve üzerine şu anda giymiyor. Giyeceğim. Gökhan korumacı anne. Karşı taraftaki goril shopping center yani alışveriş merkezinin goriliymiş. Goril sizi alışveriş yapmaya zorluyor. Gerçekten üstünde shopping yazıyor. Yapmayacağız arkadaş. Burada işte dükkanlar var. Bol dükkan var. Bayağı kalabalık. Ama burada bir rock galeri diye bir yer varmış. Ne var acaba içinde? Burada penalar var.
tişörtler, bütün rock gruplarının tişörtleri var. Bileklikler. Burada spike'lar var. Bir de bonklar var tabii. Olmazsa olmaz. En ünlü olan şeylerden bir tanesi Arjantin'in rock grupları. Bütün Güney Amerika'ya ilham vermiş gruplar varmış. Ya biz dinliyoruz, bir türlü ısınamadık. İspanyolca olduğu için bilmiyoruz. 7'den 70'e herkes rock dinliyor. Bayağı heavy metal rock Arjantin'de bayağı yoğun yani. Bu arada ben Maradona ile Messi'yi görmekten fazla bunaldım. Çünkü rock markette bile Maradona ile Messi'nin yüzü var. Bir de siyah tişörtün üstüne basmışlar. Yeter ya yani. İçeri giremiyorum, o kadar kalabalık. Evet, Alfor'un aslında Arjantin işi olduğunu söylüyorlar. Alfor'u şu ana kadar her yerde gördük. Peru, Bolivya, Şili, Arjantin. Ama çeşitleri farklıydı. Arjantin'de dışını çikolatayla kaplıyorlar. Bildiğiniz bizim Halley. Bakalım. Alfor'dan çok bira çeşitleri var yani bu arada. Burada bayağı bira çeşidi var. Bunlar ne izin? Evet, likör bunlar, bira değil. Bira, işte bira. Evet, Bazı bira da likör varmış, likör de varmış. Oo, çikolatacıda bile biz bırakmıyor. Peru'da, Bolivya'da manjar deniyordu. Şili'de ve Arjantin'de dulce de leche deniyor. Yani süt reçeli. Bakın burada süt tatlısı, yani süt kreması gibi. Likör süt kremasıyla yapılmış burada. Almendra badem likörü var. Limoncello var, İtalya'nın limoncellosu. Biralarda Stout bira var. Golden Ale var. Porter var. Ne kadarmış fiyatları? Fiyatlar Şurada yazıyor. yazmıyor. Yazıyor. 4 tanesi 2000. Oo, iyiymiş fiyatı. Yok, ha evet. 2 tanesi 1500. Yani 65-70 liraya 2 tane alabiliyorsunuz. Artezanal nane likörü var bir de. Arjantin'e eğer dışarıdan dolarla girerseniz, mesela yanımızda Burger King var. Dondurma 9 liraya falan geliyor. Şeyde 2 tane hamburger seçeneği de Whopper vesaire 78 liraya alabiliyorsunuz. Uygun aslında değil mi fiyat? Uygun ama hamburgeri bayağı böyle çiroz istiyorsanız daha ucuza geliyor. Yani bizim oradaki etlerin aynısı ya, hiç fark yok. Buranın danaları ünlü olduğu için, meşhur olduğu için daha farklı bir et bekliyorsunuz ama aynı et. Ya ama orada yiyeceğinizde mesela şöyle bir yerde yemeği tercih edersiniz. Çünkü daha sağlıklı et, hani kızartmayı Evet, böyle falan biftek, falan diye kalın biftek kocaman yiyebilirsiniz et. yani. Biraz daha pahalı. Bu arada Arjantin dünyada insandan fazla dana değil ya, ne o? İnek. Ha. İnek. İnsandan fazla ineğin olduğu 5 ülkeden bir tanesiymiş. Bunların arasında Uruguay, Brezilya da var. İnek başına 2 adam yok. İnek başına yarım adam. Gökhan, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Ya ben şu anda aptalım ya. Hiç bana böyle Cici. şeyler sorma. Buraya da polis kabini kurmuşlar. 911 yazıyor üzerinde. Acil durumlarda polisi arıyorsunuz galiba. Amerika'da öyle olduğunu zannediyordum ben. 911 sadece Amerika'da değil miydi ya? Yani Kuzey Amerika'da. Değilmiş. Merkez kalabalık. Yağmur yine başladı. Evet, maç sırasında bu meydanlar bayağı kalabalıktı, gördünüz. Hemen şu heykelde toplanmışlardı. Herkes hurra hurra, biz girememiştik oraya kadar San ama. Martin heykeli. San Martin heykeli. Hemen karşısında Juan Perón heykelini koymuşlar. Burada hala Perón etkileri var. %50 diyebiliriz, insanları gördük. Peron'un ismi, heykeli, parkları, sokakları her yerde. Maç sırasında bu arada heykellerin üstüne çıkmışlardı. Yani burayı tanımakta şu anda güçlük çekiyoruz. Burası Tamamen mıydı orası? farklı bir şehir. Perón'da arkamızda aldık Perón'u. Perón'u Arjantin'de arkanıza alırsanız tamam. Sırtınız yere gelmez. Mar del Plata'dayız. Ben fena hasta oldum yine. Çünkü bir yandan okyanus havası, güneş var. Bir yandan rüzgar. Bugün buz gibi. Dün sağanak yağış vardı. Şu an merkezdeyiz. Palmiyeler arkamızda. Bildiğiniz burası İzmir arkadaşlar.
Buradaki insanlara gösterdim İzmir'e. Aa çok benziyormuş diyorlar. Yani biz de İzmir demiştik. Puerto Madryn de İzmir demiştik yani. Evet. Palmiye ve deniz görünce İzmir diyoruz ama binalar falan çirkin olduğu için muhtemelen yani üst üste binalar yüksek katlı. Bir yandan sahile yakın, çok güzel. Hemen karşısı sahil zaten, okyanus. Güzel de bir şehir Evet, yani, Puerto cazibesi de var. Bir cazibesi bazı bölgeler, zengin bölgeler işte Nişantaşı'nı andırıyor. Buranın başka bir özelliği, daha doğrusu en önemli özelliği kasinolarıyla meşhurmuş burası. Her yerde kasino var. Boydan boya bu cadde kasinoymuş. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Biz de onların yabancısıyız. Kasinodan ne anlarız biz ya? Yalancısıyız, yalancı. Haramdır haram. Evet arkadaş. International uluslararası şampiyonmuş. 1 dolara öğretiyormuş satrancı. Ne kadar süre sormadık. 1 saatti galiba. 1 saati 1 dolar. Gayet iyi çünkü ben satranç bilmiyorum. Tamam ben sana öğretirim. İlk başta öğren, ondan sonra bu arkadaşa geliriz. Gökhan'ın sabrı var mı bilmiyorum. Yok, benim sabrım yok. Okyanusa ulaştık. Buranın deniz aslanları meşhurmuş. Puerto Madryn'deki gibi burada da deniz aslanları varmış. Orada görünce burada görmek istemedik yani para verip de. Bir dakika, ben görmek istiyorum. Bu arada para vermiyoruz aslında. Para vermeden de ulaşabiliriz ama biraz mesafe var. Yani arabada kiralayamayacağız. Götüren biri de yok. O yüzden göremeyeceğiz. Götüren biri yok. Buradan isyanımız sana. Ya, her gün deniz aslanı olsa her gün görürüm. Ben onlara sarılmak istiyorum Evet da. ya, ben... Ama kokuyorlar. Yo, ben seviyorum kokularını. O kadar da değil. Yo, ben seviyorum. İşte burada da heykellerini dikmişler deniz aslanları deniz kenarına. Azúcar. Se llena de agua, le pones azúcar, misma cantidad de azúcar, misma cantidad de maní y esperas a que se hierva y se evapore el agua. Ah, okey. Y cuando se evapore el agua tenés que mezclar. Carapinana Más que ismi. nada en invierno. Tome, ¿quiere probar una? Se las regalo. Muchas gracias. No. No, es un regalo. Gracias. No, de nada. Bize hediye etti ya. Neymiş yani şey bu? Adını tam söyleyemiyorum. Fıstık. Demin söyledim. Fıstıkları kızartıp ondan sonra üzerini şeyle mi kaplıyorlar? Evet ama şöyle yapıyorlar. Bir tane wok tava alıyorsunuz arkadaşlar. Evde yapabilirsiniz. Mani alıyorsunuz. Bu mani de bizim bildiğimiz fıstık ama Yer fıstığı. yer fıstığı. Yani daha böyle kavrulmamış cinsinden alıyorsunuz. Sonra bunu şeker ve suyla, bol şeker ve suyla kaynatıyorsunuz. Koku çıkana kadar böyle şekerli bir koku geliyor. Hediye etti. Sağ ol. Muchas gracias. No, de nada. Oo, şu an elimde sıcacık var ya, verdi bize kız sağ olsun. Bak bakalım. Şimdi ilk defa deneyeceğiz. Güzel. Güzel. Bizim şey gibi ya, böyle bayramlarda satılır ya nohut, leblebi, şekere batırılmış. Ona benziyor. Evet. Ha, fena değil. Güzel. Yani arayacağım bir şey değil. Ama güzel. Bunlar çok seviyorlar ama. Şili'de de her Şili'de yerde vardı var. bunlardan. Kız kış için bu dedi ama 2 haftaya yaz gelecek demişlerdi. Ne zaman yaz geliyor acaba? Yok, yaz yok abi. Bol yemek, bol gıda, bol mutluluk. Yani ne kadar çok yerseniz o kadar mutlu olursunuz dedi Ezgi. Hayat bence çok güzel bir mesaj. Verilmesi gereken Bak, mesaj. bakın şimdi kamera. Gökhan yemek yiyor. Yüzündeki değişikliği görebiliyorsunuzdur. Nasıl? Çok sevmedim. Bilerek yaptı. Evet, dün yağmur yağdığı için burada havuz olmuş. Burada insanlar saçlarını ördürüyorlar. Benim saçlarım da örülü ama ben kuaföre ördürdüm. Şimdi şu iskeleye doğru gidiyoruz değil mi Ezgi'cim? İskeleye doğru. Öyle. Burada pazar var. Küçük bir pazar Aa, kurmuşlar sahil kenarına. Tamam, tam bana göre burası. Aa, Ben bir gireyim. Yani çok fazla çakma ürün var yalnız burada. Yani Under Armour, Nike. Mesela şu da sürekli bir Messi hayranlığı görüyorsunuz Arjantin'de. Ne baktım Bob yazıyor burada.
Şurada binanın üstünde Quilmes yazıyor. Quilmes buranın en ucuz ve en fazla satılan biralarından bir tanesi. Arjantin birası. Burası da sahil. Of, çok rüzgar var ya. Bayağı dalgalı deniz. Ama ben şu anda Kadir İnanır veya şey gibiyiz ya. Türk filmlerindeki gibi oldu sanki. Evet, biraz öyle oldu. Nostalji yaptık. Arkamızda Atlas Okyanusu var. Mar del Plata'dayız. Atlas Okyanusu var da bir türlü giremedik ya. Bu çok rüzgar esiyor. Tam dalgalık. Sörf yapacak bir sıcaklığa da sahip değil. Millet giriyor gerçi ama enteresan bir yer ya. Sevdik biz. Arjantin'i sevdik ama bazı şeyler rahatsız etti. Onun dışında Arjantin güzel. Bu Plata del Mar dediğimiz yerin merkezinden bir 16 kilometre falan uzaklıkta bir yere geldik. 2-3 gün burada kalacağız. Burası yani... Bayağı ünlü bir plaj aslında. Burası ismi Costa Azul. Mavi plaj ismi. Burada tatile gelen çok fazla Arjantinli var. Mar del Plata'dan gelen insanlar var. Kamp yapıyorlar burada. Bungalovlar var. Yemyeşil. Arkadaşlar ben kum yiyorum. Gökhan her hareket ettiğinde kum yiyorum. Ama o durmadan hareket ediyor. Çıtır çıtır çıtır. Demin bana dedi ki Ezgi sen kum mu yiyorsun dedi. Yani ağzına kum kaçması ayrı bir şey, yemesi ayrı bir şey. Çatır çatır yiyor kız. Neyse Plata del Mar, Buenos Aires eyaletinin ikinci büyük şehriymiş. 600 bin civarında falan insan yaşıyormuş burada. Bu okyanusta bayağı insan var sayılır. Fena değil yani kalabalık. Burayı şehir merkezine tercih ederiz. Çok güzel. Doğanın içinde konuşamıyorum ya. Ağzıma yüzüme kum giriyor. Rüzgar var. Evet, İmdat! burada gittiğimiz bütün evlerin insanların sörf tahtaları var. Ben hala sörf öğrenemedim ya. Öğrenecek ablası. Ablası derken? Kirpikleri bile Gökhan'ın kum olmuş. Neyse. Buradayım. Kumdan bir yayın yaptık ya. Neyse kapatıyoruz. Hadi güle güle. Kum yayını. Arjantin özgürlükler ülkesi gibi ya. Şili'de her şey kurallara bağlıydı. Burada her şey özgür. İnsanlar çadırlarını sahile yapmışlar. Kimse gelip de uyarmıyor. Enteresan, güzel bir yer. Değişik bir yer bu Arjantin. Evet, şimdi eve doğru gidiyoruz. Genellikle Şili ve Arjantin'de müstakil evlerde kaldık. Öyle çok apartman yapıları vesaire görmedik Şili'deki gibi. Arjantin'de geniş alan, büyük alan. Güneyden kuzeye doğru gidiyoruz. Burası kuzey sayılır falan. Kediler, köpekler, bahçeler. Evet, yani genellikle bahçeli ve müstakil evler. Rahat ya. Başka bir şey diyecektim ben ama. Yemyeşil, yemyeşil. Ezgi duyuruda bulunuyor. Aralarda. Yemyeşil. Alarm, yemyeşil. Evet, Costa Azul diye bir yer burası. Costa Azul yani mavi kıyı, mavi şerit, denize yakın bir yer, okyanusa yakın bir yer. İleride Mavi at kıyı. var. Evet, mavi kıyı. Ya buranın toprakları kızıl olsa Bolivya'daki Santa Cruz eyaletine benzeteceğim ben. Ama Bolivya'daki Santa Cruz bildiğiniz yeşilsiz bir toprak. Yok ya, yeşilli. Burası yeşilli. Yeşiller vardı orada da. Evet, bu evden de ayrılıyoruz. Sabah 6 trene doğru gidiyoruz. Evet. Diğer çorap nerede? Yok. Burası bayağı güzeldi. Kuşlarla beraber uyanıyorsunuz. Çok güzel bir bahçeydi. Söyleyeyim. Kamera, günaydın. Sabah saatin 5'i. Arkadaşımız yine sağ olsun kalktı bizim için, arabayla götürüyor. Yoksa dün gece bayağı bir havai fişekler patladı. Havai fişek patlatmak yasakmış aslında ama şehrin içinde de patlamamış. Neden patladı? Yani dün Christmas'tı. Bir saat boyunca susmadı. Gece 12'den 1'e kadar. Ama biz göremedik.
Neden göremedik? Şehirde değiliz. Evet, sabah 6'da trenimiz kalkacak. Şimdi biletleri almıştık gelip buradan. Kaç lira mal oldu bize? 60 liraya. Çok uygun ya. Kişi başı 60 liraya falan bayağı uygun. Eğer tabii ki dolarla girerseniz buraya. 6 saat sonra Buenos Aires'teyiz. Kişi başı 60 mı yapıyor? 1000. Evet. Evet, bayağı uygun. Tren de umarım rahattır gibi gözüküyor ama bilemedim. Bakacağız. 19.20. Banyo güzelmiş. Burayı sevdim. Banyo bayağı boş gözüküyor. 19.20. Evet, çünkü Christmas. Yani dün gece kutlamalar yapıldı. Herkes şu an dışarılarda uyuyor. Sokaklarda, biz de trene biniyoruz. Öyle. Permiso, ¿Sabes que no se puede grabar, papá? No se puede grabar acá adentro, ¿sabes? Tienen que tener, sí, no se puede grabar. Okay. Tienen que tener un permiso del guarda. Okay. Ha okey. Niye kapatıyormuşuz ben anlamadım. Evet, trende çekim yasak dedi bu arada çalışan arkadaş. Neden yasak? İlk defa görüyorum böyle bir şey ya. Yasak dedi.